Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün çok güzel bir süveter yapacağız. Aslında bu süveteri ben crop olarak düşündüm. Ama siz isterseniz daha uzun, daha salaş bir süvetere de dönüştürebilirsiniz. Sadece ilmek sayılarını biraz fazla yapmanız gerekecek. Ben bu çalışmayı yaparken bu ipi kullandım. Kalın bir ip. 100 gramı 150 metre olan bir ip. %100 akrilik bir ip. Rengi bu şekilde. Farklı kıvrımlı bir ip ve 5 numara şiş kullandım. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Normalde ben kazak yaparken lastik kısımları genelde 1 numara kadar düşük tercih ediyorum. Daha lastik kısımlarının sık olmasını istediğim zamanlarda. Bu süveteri yaparken hem lastik kısmını hem de beden kısmını 5 numara şişle ördüm. Burada yine 4 numarayla başlayıp 5 numaraya da geçebilirsiniz. Her zamanki gibi başlama tekniğimle başlangıcını yapıyorum. İstediğiniz şekilde başlamayı yapabilirsiniz. İlmeğimi alıyorum ve 74 tane ilmeği şişime yapıyorum. Başlama tekniğim bu şekilde. Bunları ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı videolarda göstermiştim, bulabilirsiniz. 74 tane ilmeği şişime aldığımızı düşünelim. Ben küçük bir parça olarak göstereceğim başlangıcını. Daha sonrasında buraya bir tane düğüm atıyorum ve artık örneğime geçiyorum. Lastik kısmında burası arka tarafı olacak. Bir sıra ters, bir sıra düz olarak başlayacağız. İlmeklerinizi başlarken çift sayı olarak başlamaya özen gösterelim. Her zaman ilk ilmeklerimizi boşalıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters aldım. Daha sonraki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yani bir ters, bir düz örgü olarak bu sırayı tamamlıyorum. İlk ilmeklerimizi her daim boş alacağız. Eğer ters geliyorsa ilmeğimiz ters olarak alacağız. Düz olarak geliyorsa düz olarak alacağız. Şu an burası düz ilmek, burası ters. Ters ilmekleri de ilmeği alırken bu taraftan değil de düz bir şekilde alıyorum. Düz bir şekilde aldım. Şimdi düz ilmeğime geldim. Düz ilmekleri alırken normalde ipimi arkaya alıyorum ve bu şekilde de alabilirsiniz. Tam tersi taraftan alarak da alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sadece birazcık daha buradaki örgü zikzaklı olmasını istiyorsanız bu taraftan almanız gerekli. Eğer düz olmasını istiyorsanız da bu şekilde almanız. Yani bu alış yönünüze göre modeliniz farklılaşıyor. Ben bu sefer ters taraftan alacağım. Yani bu taraftan alacağım. Aldım. İpimi öne getirdim. Ters örgümü örüyorum. İpim arkada. İlmeğimi almam lazım. Şişime dikkat edelim. Hemen sol tarafından alıyorum. Ve ipimi öne getiriyorum. Tekrar ters. İpim arkada. Normalde düz örgü örmem gereken örgüyü örmeyip boş bir şekilde alıyorum. Ters örgüyü örüyorum. Düz örgüyü bu şekilde alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Şimdi başa geldim. Başa geldikten sonra arka sırası oluyor. İpimiz bakın bu tarafta, kalan ipimiz bu tarafta olduğu zaman burası ters tarafı olmuş olacak. Örneğimiz düz taraf olan bu tarafta kalıyor. Şimdi bakıyorum. İlmeğimin ne olması lazım? Düz örgü olması lazım. O zaman ipimi şu şekilde arkaya atıp ilmeği bu şekilde alıyorum. Boş alıyorum. İlk ilmeklerimizi boş alıyoruz. Daha sonrasında bu boşaldığım, diğer tarafta boşaldığım ilmeği ters örgü olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz örgü. Şiş masaya değdiği için birazcık örmesi burada açıkçası zor oluyor. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz.
Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün düz tarafına geçtik. Düz tarafında düz ilmeklerimizi boş alarak almamız lazım. Alış tekniği burada çok önemli. Sıradaki ters örgü olduğu için şişimi bu şekilde getirerek ilmeğimi alıyorum. Buradaki düz örgü, hemen ipimi arkaya aldım. Şişimi buradan geçirdim. Boş olarak aldım. Ters örgüyü ördüm. Düz olan örgüyü boş olarak alıyorum. İpimi öne getirip ters örgümü örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Aslında lastik kısmı ön tarafını düzleri boşalarak örüyoruz. Arka tarafında bir ters bir düz olarak örgümüzü örerek lastik kısmını tamamlıyoruz. Lastik kısmımız oluşmaya başladı. Yine düz kısma geldim. Düz kısımda düzleri boşalıyorum. Tersleri örüyorum. Arka tarafına geçiyorum. Bir ters bir düz olarak örüyorum ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ne kadar lastik yapmak istiyorsanız o enlilikte karar verebilirsiniz. Yaklaşık 4-5 santim kadar ideal oluyor. Ben lastiğimi 4 santim kadar yapmışım. İsterseniz 5 santim, 6 santim hatta 7 santime kadar çıkarabilirsiniz. Ya da daha kısa yapıp 2 santimde bırakabilirsiniz. Daha sonrasında normal düz örgümüze geçiyoruz ve hiç artırma ve eksiltme yapmadan koltuk altına gelene kadar örüyoruz. Şimdi burada ben kendi koltuk altıma gelene kadarki kısmı ölçmek istiyorum. Burası tabii ki herkesin bedenine göre değişecektir. Ama ben kendiminkini ölçtüğümde yaklaşık olarak 26 santim. 26 santim olarak örmüşüm. Daha sonrasında koltuk altına geliyoruz. Koltuk altında kol kesimi 3-2-1 şeklinde kesmemiz lazım. Daha sonrasında hiç artırma ve eksiltme yapmadan buradaki yaka kısmına gelene kadar, daha doğrusu arka kısmını yaptığımız için ense kısmına gelene kadar örüyorum. Şimdi onu göstereceğim. Ben bütün çalışmalarımda her daim ilk öncelikle arka kısmı örüyorum. Buradaki omuz kısmında ne kadar bırakmam gerektiğine karar veriyorum. Daha sonrasında ön kısmı yaparken buradaki sayı ön kısımda da eşit olacağı için buradaki kısmı aynı sayıda bırakıp buradaki yakanın yuvarlaklığını ona göre ayarlıyorum. Koltuk altını yuvarlak bir şekilde çıkartabilmek için kesmeye başlamadan önce arka tarafta geldiğimizi düşünelim. Son ilmeğimizi örmeden bırakıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında arkaya dönüyorum. Bu kısım önemli. Yuvarlaklığını sağlayabilmemiz için buradaki başlangıç ilmeğimizi örmeden geçmemiz lazım, bitirmemiz lazım arka sırayı. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi boş olarak aldım. Örüyorum. Düz örgü olarak örüyorum. Ördükten sonra buradaki ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Geçirdim. Buradaki ilmeği çok büyük bıraktığım için ve masada biraz açıkçası şu kısımlar masaya değdiği için biraz yapmakta zorlanıyorum. Tekrar ikinci ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ördüm. Ve ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Eğer geçirmede sıkıntı yaşarsanız tığdan yardım alabilirsiniz. Ama rahatlıkla aslında yapılabiliyor. Sadece şu an ben masada yapmakta biraz zorlanıyorum. 3 tane ilmeğimizi kestik. Buradaki kısmı düz örgü olarak devam ediyorum. 3 ilmek burada kesmiştik. Düz örgü olarak devam ettik. İpimiz burada. Son ilmeğimizi boş olarak alıp ters çeviriyoruz. Şimdi kolun diğer kısmını kesmemiz lazım. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan kolu kesmemiz lazım. Keserken de bir düz tarafından kesiyorum, bir ters tarafından kesiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş olarak alıyorum. Aslında buradaki ipim bu ilmeğin etrafından dolanmış oluyor. Hemen sıradaki ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ve aradaki
ilk baştaki buradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ve birincisini kesmiş oldum. İkinci ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimden alıyorum ve içinden geçiriyorum. 3 ilmek kestim. Ters örgü olarak devam ettim. Yine sona geldim ve bir ilmeği burada bırakıyorum ve dönüyorum. Yani son ilmeğimi örmeden dönüyorum. İpimin bu taraftan gelmesi gerekli. Tekrar ilmeğimizi buradan alıyorum. Kesme işlemini yaparken normalde örgü örerken ben hep bu tarafından alıyorum. Yani ilmeğin bu sol tarafından alıyorum. Ama kesme işlemini yaparken eğer iç tarafından ilmeği alırsanız o zaman çok daha güzel bir kesim elde edersiniz. Bu şekilde yapmayıp normal kesim işleminde yaparsanız yine düz örgülerde arka tarafından ilmek alarak örmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir tanesini kesmiş oldum. Şimdi sırada ikinci var. Yine ikinci ilmeğimi arka tarafından alarak düz tarafından da alabilirsiniz. Bu örgüde çok problem değil. Ama alışkanlık olsun diye genelde kesme işlemlerini ilmeğinizin düz örgülerde arka tarafından alarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ördüm ve ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi baktığımızda şu yuvarlaklığı görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde düz örgü olarak devam edip son ilmeğimi bırakacağım ve aynı işlemi burada tekrar uygulayacağım. Son ilmeğe geldim. İlmeğe geldiğimizde ipliğimiz ön tarafta olması lazım. Buradaki ilmeğimizi boş olarak alıp ters dönüyoruz. İlk ilmeğimizi boş olarak alıyorum. İpimiz bu taraftan geldi. Hemen bir tane ters örgü ve ilk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve kesme işlemini yapıyoruz. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ters örgü, ilk ilmeğimizin içinden geçiriyorum. Ve geri kalan kısmı ters örgü olarak örmeye devam ediyorum. 3, 2, 1 kestikten sonra örmeye devam ediyorum. Hemen bu kısma da bakalım. Buradaki birleştirme ile birlikte düşündüğümüzde 21 santim kadar diyebiliriz. 21 santim olduktan sonra artık buradaki ense kısmını kesiyoruz. Bunların nasıl yapıldığını yine ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz kanalımda. Ben genelde bu kısmı 3 parçaya ayırıyorum. Ense kısmına ona göre ilmek sayısı bırakıyorum. Hemen kağıdımıza bakalım. 74 ilmek bırakmıştım. 3, 2, 1 şeklinde 6 tane burada, 6 tane burada kesim yaptım. 21 santim kadar ördüm. 21 tane ördüm. 20 taneyi burada tek seferde kestim. Yani bu kısım. Daha sonra tekrar burayı ördüm. Geri döndüm. Tekrar buradan bu sefer 11 tane geldi. 11 tane geldim. Geri döndüm ve hepsini kestim. Bu şekilde yapma nedenim biraz daha bu kısmın yukarıda kalarak omuzun biraz daha düşük olarak yapılabilmesi için. Yani omuzumuza göre biraz daha bu omuz hizasını yapabilmek için böyle bir kesim yapıyorum. Siz kolaylık olsun isterseniz buradaki 2 sıra ördükten sonra buradaki 21 ilmeği tek seferde kesebilirsiniz. Şimdi burayı yaparken bu ense kısmını kestikten sonra bir tek tarafını yapıp daha sonra buradaki kısma geçmemiz lazım. Yani 20 tane kestim, ördüm, geldim, geri döndüm. Tekrar buradan 11 tane ördüm, geri döndüm ve tek seferde bu şekilde 21 taneyi kestim. Şişimizde o sırada buradaki 21 tane ilmeğimiz takılı. Hemen normalde şöyle düşünelim. İlmeğimizde buradaki iplikler. Hemen bu ilmekleri diğer ilmeğimize geçiriyor. Diğer şişimize geçiriyoruz. Bunun nedeni ipimizi buradan bağlayarak tekrar yapmamız gerekli. Yani şuradaki şu şekilde ilmeğimiz kaldı burada şişimizde. Eğer buradan
ipimizi bağlayarak örmeye başlarsak o zaman burayla aynı olmayacaktır. O yüzden ben hemen buradaki ilmeklerimi hiçbir iş yapmadan sadece diğer tarafa geçirdim. Bu şekilde geçirdim. Hepsini geçirdikten sonra şu kısımdan ipliğimi bağladım. Ördüm. Tekrar geri döndüm. 11 tane ördüm. Tekrar geri döndüm. Yani sonuna kadar devam etmiyorum. 11 ilmek ördüm. Geri döndüm. Sonra tek seferde hepsini kestim. Normalde ben hep bu kısmı 3 parçada bölmeyi tercih ediyorum. Bu sefer ilmek sayımız çok az. 21 ilmek olduğu için ben burada sadece 2 parça olarak, yani 2 defa kesim, 2 defa dön olayını yapmadan tek seferde dönerek buradaki kesme işlemini gerçekleştirdim. Arka kısmını bu şekilde bitirdik. Ön kısmı ise 82 ilmek başladım. Genelde arka kısımda ne kadar ilmek başlamışsak 6-7 tane ilmek fazla başlamayı tercih ediyorum. Bu sefer 8 ilmek daha fazla başladım. Biraz çünkü dar olacağını düşündüm. O yüzden 82 ilmek kadar başladım. Yine lastik kısmını 4 santim kadar ördükten sonra koltuk altına gelene kadar ördüm. Burada 3, 2, 1 yuvarlaklığı görüyorsunuz. 3, 2, 1 şeklinde kesme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi burada örmeye devam ederken koltuklarını, yani koltuk altını kestikten sonra ne kadar daha ördükten sonra buradaki yaka kısmını gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi normalde biz arka kısmını bitirdiğimizi düşünelim. Burayı örüp bitirdiğimizi düşünelim. Şu şekilde elimi koyuyorum. Hemen şöyle de bakabilirim. 6-7 santim olacak kadar aşağıdan kesme işlemine başlıyorum. Eğer daha böyle çok geniş bir yaka istemiyorsak genelde bu 6-7 santim kadar alt kısımdan yakayı kesmek çok mantıklı. Ama bu sefer ben biraz süveter olacağı için yakayı biraz daha geniş yapmak istedim. O yüzden hemen buradaki kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra ölçüyorum santim olarak. Şuradan bakalım. 7 santim. 7 santim kadar 3-2-1 koltuk altını kestikten sonra 7 santim kadar ördüm. Buradaki kısım kaç ilmek var? 82 ilmek başlamıştık. 6 buradan 6 buradan 12 tane ilmeğim buradan kesmiş olduk. Toplamda 70 tane ilmeğim kaldığında şurası 70 ilmek. Artık buradaki yaka kısmını kesmeye başlayabiliriz. Yaka kısmında 28 ilmek. Bu omuz hizalarında 21 ilmek bırakmak zorunda olduğumuz için, çünkü arka kısmında 21 ilmek bırakmıştık. Ön kısımda da yine 21 ilmek. Bu sefer bizim yaka kısmımıza 28 ilmek kaldı. Zaten geniş bir yaka olmasını istediğim için benim için 28 ilmek ideal oldu. Yakayı bu şekilde yuvarlak yapabilmek için farklı bir videom var. O yüzden ayrıntılarını burada göstermek istemiyorum. Sadece sayılarını vermek istiyorum. Buradaki yakayı kesebilmek için 28 ilmeği ben en ortada 6 ilmek, 4, 3, 2, 1, 1 toplamda 28 ilmek olarak bu kısmı kestim. Şöyle de gösterebiliriz. Gayet yuvarlak bir kesim oldu. Biraz önceki yaptığım teknikle son ilmekleri örmeden bırakıyoruz ters tarafta. Keserken de yaptığım gibi kesim işlemini gerçekleştirirsek yakamız bu şekilde yuvarlak bir yaka olacaktır. Diğer türlü biraz daha böyle kesip bıraktığımız için böyle zikzak oluyor. Onun önüne geçmiş oluyoruz bu şekilde kesim gerçekleştirdiğimizde. Düz kesimle ilgili videomu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Arka 74 ilmek başladık. Ön 82 ilmek başladık. Omuzlarda 21 ilmek. Ön tarafta 3-2-1. Arka tarafta da yine 3-2-1 olarak kestim. Eğer sizin ilmek sayınız çok fazla olursa ön taraftaki kesimi 4-3-2-1 şeklinde kesebilirsiniz. Ya da 3-3-2-1 şeklinde de kesebilirsiniz. Buradaki kol kısmını normalde biraz daha ön taraf
daha içeriden bir şekilde kol kısmının kesilmesi gerekli. Daha da güzel duracaktır. Ben daha fazla kesim yapmak istemedim çünkü ilmek sayım çok az. Eğer çok fazla ilmek sayınız varsa bu şekilde dediğim gibi kesimler yapabilirsiniz. Şimdi bu ön ve arkayı bitirdikten sonra omuz hizasından birleştirme işlemimi gerçekleştiriyorum. Hemen onu nasıl yaptığımıza bakalım. Omuz hizasını kestikten sonra burada biraz daha fazla ip bırakıyorum ki buradaki dikim işlemini gerçekleştirmek için. Düz taraflarını birbirine dönük şekilde birleştiriyorum. Hemen böyle ucu şuradaki ipimin geçeceği kalınlıkta bir iğne ile birleştirmeye başlıyorum. İğnemi arkadan öne doğru. Genelde örgülerimi birleştirme tekniği olarak bu tekniği çok kullanıyorum. Çok basit çünkü. Pratik bir birleştirme oluyor. Birleştirme yaparken bu uç kısımlarını bir araya getirerek birleştirme yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü örgü esneyen bir malzeme. Dolayısıyla kayıyor. Bunun önüne geçebilmek için dikkat etmek lazım. Arkadan öne doğru getirerek dikim işlemini gerçekleştiriyorum. Bir bu tarafa gidiyorum. Bir de tekrar geri dönüyorum ki daha sıkı olsun diye. Biraz garanticiyim bu noktada. Tek kat yapmıyorum. Omuz kısmını birleştirdim. Şimdi bu kol kısmı için yine lastik yapacağım. Bunun için de ipimi elime aldım. Bir tane zincir çektim. Hemen buradaki bu 3 taneyi kestiğimiz buradaki kısımdan itibaren ilmek çıkartmaya başlıyorum. Tığımı geçirdim. Buradaki ilmeğimi içinden geçirerek bir tane buraya düğüm atıyorum ki burayı pekiştireyim. Hemen getiriyorum. Buradaki şişime takıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimizi buradan çıkartarak sıradan itibaren tığ yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Şiş yardımıyla da yapabilirsiniz. Fark etmez, ikisi de kolay oluyor. İkinci ilmeği sıradan gidiyorum. İlmeklerimizi ne kadar çıkartacağız? Genelde kol için yani 70'in üstünde olması lazım bir kere. 70-80 gibi. Dolayısıyla ben bu süveter için 80 tane ilmek çıkardım. Bu ilmekleri çıkartırken de 40 tanesini ön taraftan 40 tanesini de arka taraftaki kol kısmından olacak şekilde ilmeklerini çıkartmam gerekiyor. Şimdi mesela burada arası biraz fazla oldu. Hemen tekrar şuradan bir tane daha çıkartıyorum. ...80 tane ilmeğimi aldım. 40 tanesini ön taraftaki koldan, 40 tanesini de arka taraftaki koldan olacak şekilde toplam 80 tane ilmeğim var. İlmekleri alırken bakın şu aldığım yerler çok önemli. Şu çizgiyi takip ederek, yani bu şekilde aynı hizada alırsanız biri burada biri burada olmayacaktır ilmeklerin. Burada daha düzgün bir görüntü olacaktır. İlmekleri alırken buna dikkat etmekte fayda var. 40 tane ilmeğimi aldım. Şimdi artık buradaki lastik kısmını nasıl yaptıysam yine burada da aynı işlemi gerçekleştireceğim. Arka tarafa geçtiğimde bir ters bir düz, bir ters bir düz. Düz tarafa geçtiğimde düzleri boşalacağım, tersleri öreceğim. Düzleri boşalacağım, tersleri öreceğim. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Ben ne kadar örmüşüm? Bakalım, çok fazla örmedim. 2,5 santim kadar kol kısmını örmüşüm. Tabii ki burada biraz da siz ne kadar kalınlıkta istiyorsanız o kadar da yapabilirsiniz. Bu kısmı ördükten sonra ön ve arkayı birleştiriyoruz.
düz kısmı içinde iç tarafta kalacak şekilde bu kenar kısmından başlayarak koltuk altına gelene kadar ki olan kısmı ikisini bir araya getirerek dikiyoruz. Daha sonrasında bu yaka kısmından yine bu koldaki yaptığım işlem gibi düz tarafından ilmeklerimizi çıkartmamız lazım. Buradaki köşeden başlıyorum. İlmeklerimi buralardan teker teker çıkartarak, burada ilmek sayısı vermek istemiyorum. Çünkü yakanın genişliğine göre ilmek sayısı değişecektir. O yüzden çok sıkı da değil, çok arası açık da değil ama birbirine yakın olacak şekilde ilmeklerimizi çıkartarak bu kısımdaki yaptığımız işlemin aynısını ya da bir ters bir düz olarak lastik kısmını yapabilirsiniz. Yaka kısmında yine aynı şekilde buradaki yaptığınız kısım gibi yapabilirsiniz. Bu yaka kısmını yaparken bu sefer düz bir şişe değil de misinalı şiş ile yapmak zorundayız. Bu dönerek ilerleyeceğiz. Yaka kısmında bir düz bir ters, bir düz bir ters olacak şekilde bütün her tarafına istediğiniz kalınlıkta yaklaşık olarak buradaki gibi 2-2,5 santim yetecektir. Enine ulaştığınızda yaka kısmını da bu şekilde keserek bitirebilirsiniz. Bu şekilde süveterimizi bitirmiş olduk. Sayıları şöyle tekrar son bir kez daha göstermek istiyorum. Umarım sizler de süveterimi beğenmişsinizdir. Çok basit bir çalışma. 3 tane 100 gramlık ip kullanarak çok güzel süveterler yapabilirsiniz. Rengarenk. Yaptıktan sonra üzerine işlemeler yapabilirsiniz. Etamin işi olabilir ya da normal üzerine tığ ile işlemeler yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde üzerine keçeyle yapabilirsiniz. Yani birçok aslında üstüne işlemeler yapabilirsiniz. Nakış yapabilirsiniz ya da düz bir şekilde kullanabilirsiniz. Örgü parçalar koyup üzerine dikebilirsiniz ya da hazır parçalar alarak dikebilirsiniz. Artık bundan sonrasını size bırakıyorum. Umarım sizler de bu çalışmamı beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.